Manyak, Gulunch, Garip, Sasirtici Davranizlari olan, Kimse, Hakaret Yolu Aptal, Kilgin, Dengesiz, Delian Lamlarinda Bir Sizlenme Sozu. Ana Steve konuştu. Onu sen böyle konuşuyorsun. Yapay zeka seslendirmelerini yabancı kişilere yaptırınca bazen böyle keyifli sonuçlar çıkabiliyor, tavsiye ederim. Nette gezinirken bazı videolarda manyak seslendirmelere denk geldim. Gerçi seslendirmeyi aşıp artık küfür etmeye falan başladılar. Düşününce yapay zekanın bile manyağı varken Titanların yok mu? Bence onların da var. Monsterverse'ün en manyak 5 Titanı kim? Şimdi onlara bakalım. Bu 5'linin dışında aklımda 2 tane daha var. Onlardan birine tam olarak manyak diyemiyorum. Diğerinin listede olmama sebebi de başka. Videoda yerleri geldiğinde onları da konuşuruz. Lafı daha fazla uzatmadan başlayalım. 2014'ün Godzilla'sında bir dişi bir de erkek Muto vardı. Dişi olan güçlü, kuvvetli bir titandı. Erkek olansa bence manyaktı. Kanatlı manyak bir haşere. Kuluçkadan çıkar çıkmaz etrafta deli dana gibi dolanmaya başladı. O gemi senin, bu tren benim, saldırdı durdu. Neymiş efendim? Radyasyon kaynağı bulacak, bir eş edinecek ve çoğalacak. Yaptırırlar mı adama? Hayır. Ya bir de yeni geldin dünyaya. Kanatların da varmış gibi. Çırp, uç, gez etrafı. Bak ne var ne yok. Özgürlüğün tadını çıkar. Gözünü açar açmaz bu kadar strese gerek var mı? Doğada dişisini etkilemek için. Şekilden şekile giren erkekler gibiydi. Ama sorun şuydu. Rakibi yoktu ki. Zaten bir dişi bir de erkeksiniz. Hatta devamında gelen Godzilla Canavarların Kralı'nda gördüğümüz Muto 3 de dişiydi. Bunu da arttırayım. Godzilla Aftershock çizgi romanında Muto Prime bulunuyordu. O da dişiydi. Ya oğlum sen bildiğimiz tek erkektin. Bu durumun tadını çıkarsana. Ne diye çırpındın o kadar? Bıraksaydın dişiler uğraşsaydı. Durduk yere koşup ben hallederim modunda Godzilla'ya saldırıyorsun. Tutmayın küçük enişteyi. Salıverin gitsin. Ama şimdi hakkını yemeyeyim. Elinden geleni yaptı. Dişisini ölümden birkaç kez kurtardı. Gerçi sonunda çuvalladı. Patlamaya eşin koşuyor zaten. Sen neden gereksiz yere gidiyorsun? Bir işe de yaramadın orada. Kalsan Godzilla'nın kalkmasını engelleyebilir, onu oyalayabilirdin. Bir de o sahnelerde Godzilla için sinek gibi görünüyordu gözüme. Hani bir sinek dadanır, rahatsız eder, bir şey de yapamaz ama vız vız kafanı şişirir. Sonra onu öldürmek istersin ama sürekli kaçar. İşte erkek Muto kaçmayı başaramadı. Yaptığı çılgın hamlenin sonu onun için acı verici oldu. Yine de bizim uçan manyak kısacık ömrüne bir aşk sıkıştırmayı başardı. Godzilla Canavarların Kralı'nda King Ghidorah gerçeği vardı. Çoğumuzun unutamadığı onun alfa çağrısı birçok titan uykusundan uyandırmıştı. Bunlardan biri de Seela'ydı. Seela ablamız gözlerini açtığında Ghidorah'a itaat etmiş, onun emrinde şehir yıkımına başlamıştı. Ama sonra bir ara Madison hatları karıştırdığında boşta kaldı. Aslında boşta kaldı da diyemeyiz. Yeni çağrıyla Boston'a doğru yola çıktı. Filmin sonunda da Godzilla'ya boyun eğdi ve yeni kralını tanıdı. Fakat ne olduysa sonrasında oldu. Godzilla Dominion çizgi romanına geldiğimizde bizim Seela açlıktan gözü dönmüş şekilde dikildi kralın dediği Titan'ın karşısına. O filmde uyuyan Titanların büyük kısmının iradesi yoktu. Bir alfaya boyun eğmeye alışmışlardı. Ama Seela biraz delirmişti. Muhtemelen radyasyon açlığı nedeniyle gözü döndü ve önünde eğildiği Godzilla'ya diklendi. Bu manyaklık değil de neydi? Eğer orada beslense oluşturacağı ısı ve ışıkla karaya ve okyanusa zarar verecekti. Hatta iç sesini bir ara onu iyice gaza getirip ben bunu yenersem alfa olurum, tüm radyasyonlarda bana kalır dediğini duyar gibiyim. Koca olanı mağlup etmesi zaten düşük bir ihtimaldi. Ancak yine de onda yara açmayı başardı. Ek olarak şanslıydı, sonu Mutolar gibi olmadı. Godzilla'nın manyaklığına verdi, saldı. Gerçi peşinden gitse muhtemelen Godzilla'nın yetişemeyeceği hızla topukluyordu Seela. Godzilla Canavarların Kralı'nda uyanan başka bir titan da doğa efsanelerinden Rodan'di. O Ghidorah değil, Emma Russell tarafından uyandırılmıştı. İlk göründüğünde biraz sersem gibiydi. Neredeyim? Bunlar kim kafası yaşıyordu? O sırada insanlar da az manyak değildi aslında. Rodan'ın yanına bunu da eklemek lazım. Isla Demara'da yaşayanlara zarar vermesin, onu uzaklaştıralım diyerek Rodan'a saldırıp onun dikkatini çekmek istediler. Onu alıp şehirden çıkaracaklardı. Kendisine yapılan ama zarar vermeyen saldırılarla çılgına dönen Rodan ise ben bu oyunu bozarım diyerek şehri yok etmeden yola koyulmadı. Zaten 11.000 nüfusu olan bir yerdi. Muhtemelen yarısını peşindeki rüzgara takıp götürdü. Sonrasında da çılgın gibi filoya saldırdı. Sağdan, soldan, aşağıdan, yukarıdan her yerde. Sonra Rodan King Ghidorah'a da kafa tuttu. Az biraz uğraşmanın ardından suya gömülen Titan çıkar çıkmaz koştu boyun eğmeye.
Boston Savaşı'nda da kralının peşinden gelip onun arkasını kolladı. Orada da deli gibi savaşıyordu. Zavallı Motra'yı duvara sıkıştırıp ısırmaya bile çalıştı. Neyse Godzilla Ghidorah'ı mağlup edince Rodan uçarak oraya geldi ve Godzilla'yı ilk boyun eğen de oydu. Hatırlarsanız Ghidorah'a da ilk boyun eğen kendisiydi. İlla biat edeceği birini arıyor kısacası. Onu gördüğümüz sürece sık sık taraf değiştirip yanar döner lafını hem mecazi anlamda hem de gerçek anlamda karşılayan Rodan benim gözümde gayet de manyaktı. Hatta manyak havalılardandı. Tiamat aslında ilk olarak yine Godzilla canavarların kralında görüldü. Ama orada sadece ismen geçti. Kendisi Boston kapışmasına gelmeye çalışıyordu ama ne savaşa ne de sonrasına yetişemedi. Godzilla Dominion çizgi romanına geldiğimizde ise onu ilk kez görme şansımız oldu. Godzilla kendisine diklenen bazı titanlarla savaştıktan sonra dinlenmek için eski inlerinden birine gittiğinde Tiamat onu pusuda bekliyordu. Önce girdaplarıyla sardı Godzilla'yı. Sonra onun yüzüne zehirli buhar püskürterek sersemletti ve Godzilla'yı sıkı sıkı sararak daha derinlere çekti. Koca olanlar resmen çılgınlar gibi saldırıyordu. Bir tünele girdiler. Hatta bir ara Godzilla'ya sonsuz gibi gelen bu tünel onu aşağı mı iniyor yukarı mı çıkıyor diye düşündürttü. Ben kanalda geçiyordum. Telefonla konuşuyordum. Nalet olası kanalı etrafını çerçeve yapmamışlar. Ben düştüm, iyi kötü kurtuldum. Ama işte Tiamat manyağının soktuğu tünel onları karaya çıkarıyordu. Kara da kolayca mağlup edildi. Suda avantajlıyken orada kalmak yerine karaya geçiş yapmak çok zekiceydi, Tiamat'a aferin. Yenilince Godzilla tarafından bağışlandı ve denize döndü. Ancak yakınlarda çıkan Justice League ile kesişimin yaşandığı çizgi romanda Tiamat yine ortaya çıktı. İki evren yanlışlıkla birleşince Tiamat doğruca Atlantis'e saldırdı. Aquaman, Wonder Woman, Flash gibi kahramanların önderliğinde bu titan durdurulmayı denense de başarılamadı. Balıklara fısıldayan adam Aquaman kendisiyle iletişim kurmaya çalıştı. Ancak sadece öfke yanıtı alıyordu. Manyak Tiamat buldu tabii küçük canlıları. Godzilla'da yaşadığı mağlubiyetin öfkesini onlara kusuyor gibiydi. O sırada yine Godzilla'nın atomik nefesiyle şöyle bir silkelendi. Koca olan oraya geldi çünkü. Sonrasında ikili rövanş kapışmasına başladı. Aquaman de kendi canavarlarını oyuna sürdü. Release the Kraken! Kraken ve diğer iki titanın dansı çizgi romanın diğer bölümüne kaldı. O da henüz yayınlanmadı. Evet, henüz kendisini izlemedik ama manyak olduğundan büyük oranda emin olduğum diğer bir titan da Scar King. Onu başta gördüğümde hep birine benzetiyorum ama çıkaramıyorum diyordum. Sonunda buldum. Çok fazla Rambo filmi izlemiş gibi görünen Scar King ona özenerek bir titan omurgasını omzuna sarmış vaziyette. Ayrıca kaç normal varlık iskeletlerle dolu bir yerde tahta oturur. Diğer Kong türlerine yaydığı tedirginlik ve korku da cabası. Scar King'in manyak olmaması için filmin büyük bir ters köşe yapması lazım. Bence evrenin en manyağı olma ihtimali gayet yüksek. Kong manyak mı, cesur mu, deli cesaretiyle mi dolu karar veremedim. Evet, ailesini ve akrabalarını öldürdükleri için Skullcrawler'lara içten içe bir öfke duyuyor. Onlara nerede görse dalıyor. Skull Island animesinde de öyle, az önce bahsi geçen Justice League çizgi romanında da öyle. Gökte Skullcrawler var deseler Kong merdiven kurar. Ek olarak Skull Island animesinde hesapsız kitapsız saldırganlık sergilediğine de şahit olduk. Ayrıca evet gördüğüm bir çizimi, öğrendiğin Godzilla'larla bir husumetin olduğunu, denizdeki olay da bunu pekiştirdi. Ama abicim sen ne diye düşünmeden koca tüneli tırmanıp saldırıyorsun? Bu adam denizde atomik nefesiyle seni zora düşürdü. Burada da aynı saldırıyla upuzun bir tünel açtı. Döndü arkasına gitti. Bıraksana bir düşünsene ben ne gibi hazırlıklar yapmalıyım da öyle saldırmalıyım diye. Baltaya güvendiğini anlıyorum. Ama onu da daha yeni buldun. Az itman yapsaydın öfkeyle kalkan zararla oturur misali istediğini başaramadın sonunda. Diğer manyaksa Titan D'de bir robot. Aslında ona yarı Titan diyebiliriz. Çünkü robotun yönetimi Ghidorah'taydı. Öfkeyle ve intikam ateşiyle yanıp tutuşan Mecha, Godzilla'ya deliler gibi saldırdı. Onu kaldırdı attı, yerden yere vurdu, yapmadığını bırakmadı. Bir ara Kong da nasibini aldı. Mecha'nın resmen gözü dönmüştü. Ghidorah'ken çevreye bu kadar zarar vermiyordu. Nefret duygusu onu daha bir çılgına çevirmişti. Eğer Godzilla ve Kong savaşından kurtulsa büyük bir katliamla dünyayı yakıp yıkacaktı. Az manyak değildi Mecha.